Bir tanesi de mangolu olsun. Burada çalışan Türkçe biliyor. Osmanlı döneminde buranın bayrağı buymuş. Burada paralar var. Bozuk para atmışlar. Büyük bir ihtimal dilek dileyip attılar. Nehrin rengi çok güzel, çok şeffaf. Evet, Mostar Köprüsü'ne geldim. Günaydın hemseferleri. Bosna Hersek dedim tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi Konjic şehrine geldim. Konjic, Mostar ve Saraybosna arasında Neretvan Nehri kıyısına kurulmuş küçük bir şehir. Konjic de Konyacık demek. Osmanlı zamanında Konyalı tüccarlar buraya gelmişler ve zamanla buraya yerleşmişler. Yani bunu herkes bilmez ama buranın yerlilerinden tarihi bilenler bu bilgiyi aktarıyor. Şu an tarihi Konjic Köprüsü'nü görüyorsunuz ve Neretvan Nehri'ni. Çok güzel bir yeşili var, şeffaf bir su. Şimdi şurada bir cami var ve şu gördüğünüz köprü o dönemde mescit olarak kullanılıyormuş. Şu yukarıda gördüğünüz çıkıntı mihrap olarak kullanılıyor. Yani kıbleyi gösteriyor. Ve İslam'da da ön safta namaz kılmak önemli olduğu için tam olarak da burada bunu uygulamışlar. Yani uzunlamasını aslında 3 sıra şeklinde düşünebilirsiniz. Bir de şu arkada da bir cami var. Görüyor musunuz bilmiyorum ama minaresi yıkık. Hemen önünde de kilise var. Savaş döneminde o minare yıkılıyor. Yıkıyorlar minareyi. Bomba atıyorlar. Ama önündeki kiliseye hiçbir şey olmuyor. Çünkü zaten savaş Müslümanlara yapılmış bir saldırıydı. Gördüğünüz köprüler de Osmanlı dönemine ait ve bu köprüler de savaş zamanında yıkılıyor ama sonrasında bunları restore ediyorlar. Diyarbakır'daki köprüde de bu sistem vardı. Orada da mihrap vardı. Hatta Diyarbakır'daki Ulu Cami de uzunlamasınadır. O da ön saflarda namaz kılabilmek için bu şekilde inşa edilmiş. Köprüye doğru gidelim. Çok fazla turist var. Çok fazla Türk turist var. Valla Türkler burayı tercih ediyor, onu fark ettim. Bakın mihrap. Bir de buradan göstereyim size. Osmanlı tuğrası da var üzerinde. O dönemde hutbede köprünün üzerinde okunuyormuş. Arkada gördüğünüz dağlarda Dinar Alpleri. Bosna Hersek genel olarak böyle dağlık ve ağaçlarla dolu bir ülke. Saraybosna'nın da etrafı bu şekildeydi. Şimdi geldiğimiz bu şehirde böyle. Köprünün etrafında oturmak için yerler var. Şurada bir kafe var. Burada da böyle şu an pek aktif görünmüyor. Yani sabah erken saatleri ondan olabilir. Burada böyle gezilecek bir yol. Hediyelik eşyaların olduğu diyecektim ama pek de hediyelik eşya değil bu. Kırtasiye gibi bir şey. Böyle ahşap evlerin olduğu. Bakın şimdi size şunu göstereceğim. Bakın. Birileri vefat etmiş. Şu yeşil olanlar Müslüman, siyah olan Hristiyan. Burada sela okuma yok. Zaten birçok ülkede sela okunmaz. Türkiye'de var sela okuma. Böyle ölüm ilanı asılıyor. Şimdi Blaga'ya geldim. Burada Alperenler Tekkesi var. Onu ziyaret edeceğim. Bu tekkenin adı Alp asker demek. Erenler de veliler anlamı taşıyor. Bu tekke
Osmanlı zamanında Hoca Ahmet Yesevi'nin öğrencilerinin Anadolu'ya gelmesiyle ve sonrasında devamında da Anadolu'dan buraya gelmeleriyle yaptırılmış bir tekke ve Osmanlı burayı fethetmeden önce geliyorlar. Yani Osmanlı önce veliler gönderiyor, burada yerleşiyorlar. Daha sonrasında fetihler başlıyor. Burası da aynı şekilde. İslam'ın burada yayılmasına da çok katkısı olan bir tekke. Girişleri ücretli. Şimdi içeriye gideceğim. Size de içeriği göstereceğim. Bilgi aktarırken biraz fazla bilgi aktaramayabilirim. Çünkü hava çok sıcak. Ben sıcaktan çabuk etkileniyorum. Migrenim tutuyor. O yüzden ilginizi çekiyorsa kendiniz de biraz araştırma yapabilirsiniz. Şimdi tekkeye girişte şurada bir yeşil, üzerinde ay yıldız olan bir bayrak görüyoruz. Osmanlı döneminde buranın bayrağı buymuş. Yeşil olmasının sebebi de buranın yeşili meşhur olduğu için. Yeşil renk ve üzerinde ay yıldız var. Bu bayrak da şu anki bayrak. Üzerinde burada yaşayan halkları temsil ediyor. Şu da Bostan'ın coğrafi şeklini belli ediyor, temsil ediyor. Ufak bilgiyi de size vereyim. 15. yüzyılın başlarında Alperenler tarafından yaratılanı yaratandan ötürülemek idealiyle kurulan tekke tarihini Kadiri, Rufai, Halveti ve Nakşibendi tarikatlarına ev sahipliği yapmış ve hala da devam ettirmektedir. Türbe, Sarı Saltuk ve açıkbaş ibadet odaları, misafirhane, mutfak, hamamlık, iç avlu ve abdesthane bölümleriyle oluşmaktadır. Tekkenin içini de göstereceğim size. Erkek kadın fark etmez. Giyimi düzgün olmayanlara burada başörtüsü, etek veriyorlar. Şöyle biraz kalabalık, gösterebildiğim kadar içeriği göstereceğim. Çilehaneler var. Bu sanırım bir tane çilehane. Evet. Şurası da şu şekilde. Buradaki halı motifleri de dikkatimi çekti. Şu Türk motifi genelde Türklerin halılarında olur. Şu biraz farklı geldi bana. Bu bölgenin motifleri olabilir. Üst kata çıkalım. Tekkede böyle pencereler var. Manzarası da bu şekilde nehre bakıyor. Burada namaz kılınabiliyor. Bilginiz olsun. Şimdi tekkenin önünde bir merdiven var. Suya doğru. Oraya indim. Oraya oturdum. Burada paralar var. Bozuk para atmışlar. Büyük bir ihtimal dilek dileyip attılar. Bakın dolu. Hemen buradayım. Burası tekke. Şöyle bir yer. Hemen tekkenin önünde böyle bir kafe var. Şuradan su alayım. Şu dikkatimi çekti. Gazda yazıyor. Gazda kola. Migrenim tutacak. Hemen içmem lazım. Çok sıcak hava. Thank you so much. Ben buranın resimlerini hep görüyordum. Çok gelmek istiyordum. Çünkü resimlerden buranın enerjisini hissedebiliyordum. Ama size şunu söyleyebilirim. Buranın gerçekteki enerjisi daha güzel. Yani buralara yolunuz düşerse mutlaka gelin. Şimdi
tekkeyi dışarıdan gösterebileceğim en iyi konuma doğru gidiyorum. Patika yol var. Oradan gidiyorum. Tekke şu tarafta kaldı şimdi. Buradan görüntüler çok güzel çıkıyor. Böyle tam güneş vurmuyor. Her zaman mı böyle bilmiyorum ama yani görüntüler çok canlı, çok güzel çıkıyor. Nehrin rengi çok güzel, çok şeffaf. Helal food yazıyor. Bilginiz olsun. Burada sadece birkaç bir yerde helal et varmış. Hepsinde yok. Bilginiz olsun. Bosna Hersek'te rahat gezebilmek için en ideali ya turla gelmek ya da özel araç kiralamak. Çünkü gidilmesi gereken şehirler de oluyor. Yani ulaşım açısından böyle daha iyi. Bazı ülkelerde çok rahat oluyor. İşte çok rahat bir şekilde ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Mesela Orta Asya'da olsun, İran'da olsun ulaşım çok rahat. Ama bazı ülkelerde ulaşım kolay olmuyor. O yüzden ya turla ya da araba kiralamak en mantıklısı. Şimdi buraya gelirken yolda manzaralar müthişti. Ben yoldaki manzaraları izlemeye daldım. Size çekim yapmayı unuttum. Hatta buradan geçerken de böyle hediyelik eşyalar falan da vardı. Onları hiç çekmedim. Sonra çekerim dedim. Şimdi geçerken de size göstereceğim neler var neler yok. Buraya özgü olan bu işte Boşnak fincan ve cezveleri var. Burada kilimler var. Bakın o gördüğüm motifler. Bu laleye benziyor. Evlerin mimarileri ne kadar güzel. Şöyle bir yerde yaşamak isterdim. Burada da içecek bir şeyler var. Bakın nane suyu. Şerbet gibi bir şey sanırım. Kızılcık var, nar var. Şöyle. Bunlar yağ sanırım. Evet. Ballar var. Bunlar balı mı oluyor yoksa bunlar reçel mi oluyor? Tam bilmiyorum ama böyle yol kenarında satıyorlar. Şimdi Mostar'a geldim. Mostar kelime anlamı olarak köprü bekçisi anlamı taşıyor. Bu şehir Osmanlı'nın batıyla doğuyu birleştirdiği yer olarak diyebiliriz aslında. Şimdi arkamda bakın çok büyük bir kilise kulesi var. Buradaki olan camileri
bölgelemek için yapmışlar. Hatta buranın Cumhurbaşkanı Ali İzzet Begoviç'e işte böyle bir şey yaptıklarını söylüyorlar. 107.5 santim. O da gökyüzüne bakarak ayı gösteriyor. Diyor ki onu, yani İslam'ın hilalini geçemezler diyor. Ve bunun üzerine de buradakiler de daha da yüksek yapacaklarmış aslında bu kuleyi. Sonrasında da 107 metrede bırakmışlar. Burada savaş öncesinde çok fazla cami varmış. Tabi savaş zamanında hep camiler hedef alındığı için şu an o kadar cami göremiyoruz. Kilise bu açıdan daha iyi görünüyor. Bakın çok büyük bir kilise. Kulesi de böyle bayağı büyük. Önceden burada Yahudi ve Sırp nüfusu çok fazlaymış. Şu an mesela Yahudiler burada olmasa da onlara ait bölgeler korunuyormuş. Mesela bakın bu bölge Yahudilere ait. Burada sembolleri var. Aynı şekilde Davut yıldızı da var burada. Böyle burada hediyelik eşyalar var. Burada gördüğünüz evde Yahudilere ait. 1985'te yapılmış. Hiçbir şekilde satmamışlar. Yahudiler satmıyorlar. Yani onlara ait yerler satılmadan duruyor. Şurada kilise var. Şurada da cami var. Mostar Köprüsü'ne doğru gidiyorum. O bahsettiğimiz edep taşlarından burada da var. Şu an mesela taşların şekillerinden dolayı ben dikkatli yürümeye çalışıyorum. Kafamı öne eğiyorum. Zaten bu taşların yapılmasının amacı da bu. Bakın. Burada şu şekilde dantelli masa örtüleri çok fazla var. Burada geleneksel boşnak kıyafeti gördüm. Şu şekilde. Şimdi Mostar Köprüsü'ne doğru gidiyorum. Biraz kalabalık. Evet, Mostar Köprüsü'ne geldim. Burayı Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin yaptırıyor. Çok fazla ayrıntı var mimarisiyle alakalı. Savaş döneminde burayı patlatıyorlar maalesef. Bir de buranın bir hikayesi var. Mostar dışından bir genç buradan kız istediğinde ona bu köprüden atlayabilirse, atlarsa kızı veriyorlarmış. Başka bir rivayete göre de kız isteyen birisi kızı vermeyince buraya çıkıp işte bağırıyormuş, kızı bana verin gibisinden. Bu şekilde rivayetleri var. Bu arada köprünün yapımı da 9 yıl sürüyor. Mimar Hayrettin diyor ki zaman gelecek bu köprü tekrar yapılacak. Ama o zaman 3 santimlik farkla köprü yapılacak. Yani tam aynısı olmayacak diye bir söz söylüyor. Diyor ki bu köprü yıkılacak ve tekrar bu köprüyü yaptıklarında 3 santimlik bir fark oluşacak. O da benim imzam olsun diyor ve şu anda da bu köprü sonradan yapılıyor ya tekrardan. 3 santimlik bir fark var. Şimdi köprüden atlayanlar şurada antrenman yapıyorlarmış. Burada atlayıcılık kulübü varmış. Oradaki gençler gelip burada atlıyorlar. Ama şöyle bir şey var. Oraya çıkıyorlar, para topluyorlar. Yeterli para toplanırsa işte 120 euro civarında öyle atlıyorlar. Yani şimdi çıktı ama uzun sürecek onun atlaması. Önce para toplayacak, para toplanırsa atlayacak. Su da çok derin bu arada. Baba gidecek miyiz yoksa geri dönüş mü? Taşlar kayıyor. Şöyle dikkatli gitmek lazım.
Burada o tamam baklava var. Burada lavantalar meşhur sanırım. Çünkü lavantalı dondurma bile var ve böyle lavantalı eşyalar satıyorlar. Koski Mehmet Paşa Camii türbesi de hemen burada. Türk konsolosluğu da hemen şu yanda. Buradaki medreseye de bakın Türk bayrağı da var. Yunus Emre Enstitüsü olarak kullanıyorlar şu an. Burada da Osmanlı zamanından kalma mezarlıklar var. Hemen caminin alt tarafında böyle bir kafe var. En güzel Mostar Köprüsü manzarası da burada. Böyle resim çekilmek için de bir yer hazırlanmış böyle. Burada oturur mu? He? Güneş çarptı sanırım. Kendimi iyi hissetmiyorum şu an. Caminin önüne oturdum. Biraz dinleneceğim burada. Bu caminin içerisine giriş ücretli. Yani caminin kendi içine girmesi ücretli, avlusuna girmesi ücretli değil. Orada turistlere ücret yazıyordu. Burada boşnak kahvesi hazırlıyorlar. Kumda. Evet. Ücret karşılığında atlayan gençler var burada. Hatta az önceki sanırım hala bekliyor. Şuradan bir dondurma alacağım. Buradaki dondurma da alkol yokmuş. Bazı dondurmalarda alkol olabiliyormuş. Ha. Türk müsünüz? Çok iyi. Dondurma alacağım. Kaba alacağım. Topu ne kadar? Bir tane 3 top alayım. Bir tane lavantalı olsun. Bir tanesi kavunlu var mı? Tamam, kavunlu olsun. Bir tanesi de mangolu olsun. Burada çalışan Türkçe biliyor. Topu da 3 kaya. Sağ olun. 3 top yeter. Dondurmamızı alalım. Şimdi tadına bakacağım. Buradaki dondurmayı çok övdüler. Şimdi dondurmayı test edip video çekmek istiyorum ama yapamıyorum. Niye? Elim dolu. Hem çekip hem de tadına bakma imkanım yok. Kamerayı bir yere koyma ihtimalim de yok şu an. Bakınıyorum. Nereye koyabilirim? Dur şuraya koyacağım. Bir kafenin önüne koydum. Şunun tadına bakacağım. Nasılmış? Tadı çok güzel. Şu lavantalının da tadına bakmak istiyorum. Rengi de çok tatlı. Çok güzel. Vallahi ben çok beğendim. Güneş de çarpmıştı ya. İyi geldi.